Bu çantada kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 3 santime, şöyle boyu 13 santim. Tek kanat kağıt kullanıyorum. İsterseniz siz çift kanat kullanın ama tek kanat da bu çantada gayet rahat olur. Çünkü kenarlarını kırdığımız için tek kanat daha rahat gider. Yani burada şöyle oluyor. Eni 3 santim olduğuna göre eninin 4 katını bir fazlasını alıyorum. Eninin 4 katı 12 santim eder. Bir fazlası 13 santim eder. Ona göre arkadaşlar kağıdımı kestim. Kağıtları arkadaşlar bir kullanılmış A4 kağıtlar. İkincisi kraft kağıt. Bantladığım bu kağıdı şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. İnce uzun bir şeritim oldu. Şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katlamış olduğum bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Şöyle bir şekil yapacağız. Bu çantanın bir yüzü, bir tane daha yapacağız. O da diğer yüzü olacak. Önce şu çerçeveyi yaparak işe başlayacağız. Ben bunu diktim size göstermek için. Ama çerçeveyi tek olarak göstereyim. Çerçeveyi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yalnız beyaz çok sırıttığı için ben bunu size kahverengiyle göstereceğim. 2 tane kağıt alıyorum. Şöyle birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Şimdi şöyle bir kağıt daha taktım. Araya açtım. Ve şurayı şöyle kırdım. Bakın arkadaşlar şuradan başladım. Şurada. Şöyle şu kenardan başladım. Bir tane daha alıyorum. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Tek kanat yapmanızı öneririm. Çünkü bu çift kanatta bu çok zor olur. Şöyle geçeceğim. Bir tane daha. Arayı açıyorum. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Tam köşeye geldim. Şimdi ne yapacağım? Şunu kıracağım. Bir tane daha buraya kağıt takıyorum. Rahat kırması için bir tane daha şöyle takıyorum. Açıyorum arayı. Kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın. Tam köşeye yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Köşeyi kırdım. Şimdi ne yapıyorum? Şu son taktığımı çıkartıyorum. Çıkarttığım bu son taktığımı bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan şöyle bakın şu vaziyetteyken şöyle aşağıya iniyorum. Köşe yapıyorum şurayı.
Beyaz çok parlıyor arkadaşlar. Şikayet ediyorlar hani parlıyor göremiyoruz diye. Onun için ben de bunları kahverengi kağıtla, kraft kağıtla gösteriyorum. Şöyle bir tane daha takıyorum. Şöyle ve şimdi bakın köşe yapacağım ya. Arayı açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde oldu. Gördünüz mü? Bakın köşeyi yaptım. Şimdi bir tane daha böyle. Evet. Şimdi açıyorum arayı, kırıyorum ve ne yapıyorum? Kapatıyorum. Şu şekilde geldim. Şuradan başladım. Köşeyi yaptım. Buradan böyle geleceğim. Şuraya bir köşe yapacağım. Buradan geleceğim. Şuraya bir köşe yapacağım ve şurada bitireceğim. Şimdi arkadaşlar bunların içine şu şekilde şeritler yapacağız. Verevine gidecek. Bunların resimlerini arkadaşlar ben size çekeceğim. Ve videonun içinde paylaşacağım. Bakın şu bir şekil oluşturmak için mecburen bunu bu şekilde yaptım. Bakın şu bir köşe şöyle. Bunlar sadece zigzag. Yaptığımız zigzaglar arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bunların hepsini ben numaralayacağım. Bakın şöyle. Bakın şöyle gelecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynen şurada olduğu gibi böyle şerit. Kahverengi yazılı, kahverengi yazılı, kahverengi yazılı şeklinde şerit şerit gidecek. Yalnız şimdi bakın burada tam şeridi yakalayamadık. Mesela şunu söyleyeyim. Şurada mesela kahverengi şu bölümde, şunda. Hemen ne yapıyoruz? Bunun şu kısmını yazılı şu kağıtlardan şu kısmını kapatacağız. Zaten onları da ben size göstereceğim. Şimdi bunları yapacağız arkadaşlar. Bir de şu köşede boşluklarımız var. Şunlar şöyle kahverengi olacak. Aynen köşeyi getireceğiz. Şunlar yazılı olacak. Şöyle dikilecek tek. Şu da kahverengi beyaz olarak dikilecek. Evet arkadaşlar şimdi bunların yapılışı sadece zikzak yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Sadece zikzak. Onu da ben size göstereyim. İki tane aldım. Bu şekilde geçirdim. Şöyle bakın. Bir tane daha aldım. Böyle geçirdim. Eğer benim şu şeklimi sizinle paylaşacağım ya. Eğer buna sadık kalırsanız yaptığınız zaman şöyle bir şekliniz oluşacak. Şu şekilde bir şu iç kısımdaki şekliniz oluşacak.
Bu boydan boya gidecek. Şimdi arkadaşlar mesela buraya ben bu sefer ne yapıyorum? Şöyle yazılı bir kağıt sokacağım. Şurada 4 tane yazılı kağıt sokacağım. Yine kahverengi koyacağız. Yine 4 tane yazılı kağıt, yine kahverengi yapacağız ve bu şerit bitmiş olacak. Bunları uzun uzadıya anlatmıyorum. Uzamasın videomuz diye. Bakın şu şekilde gidecek. Bu şeritlerin dışında şu şekilde şu kenarları da kapatmamız gerekecek. Şu kenarları. Bu kenarları da kapatmak için ne yapıyorum? Şöyle kağıdımı ortadan katladığım kağıdı ikiye bölüyorum. Şuradan içeriye geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu alıp şu araya yerleştireceğim. İçine. Şöyle. Bakın. Şöyle ortadan geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu hemen şunun içine şöyle yerleştiriyorum. Tamam mı arkadaşlar?